17. yüzyıla damgasını vuran yeni bir mimari tarz. Minareleri Kabe'deki minare sayısına eşit olan cami. İstanbul'un en gözde mabetlerinden birisi. Osmanlı Devleti'nin en büyük miraslarından birisi Sultan Ahmet Camii. İstanbul'un tarihi semtine adını veren, her daim kalabalık olan Sultanahmet Camii, İstanbul'da görülmesi gereken yerler listesinin en üst sıralarında yer alıyor. İstanbul'da elbette daha estetik camiler var. Fakat Sultanahmet Camii tarihteki ve şehir silüetindeki yeri bambaşka bir ağırlığa sahip. Zaten camiyi yaptıran Sultan 1. Ahmet de tam olarak bunu yapmak istemişti. İstanbul'un her yerinden görünecek heybetli bir cami ile İstanbul'a imzasını atmak. ...1603 yılında Sultan 1. Ahmet Osmanlı Devleti'nin tahtına çıkıyor. Ancak burada gerçekten ilginç bir detay var. Çünkü Sultan 1. Ahmet hem 14 yaşında hem 14. Osmanlı padişahı hem de tahtta sadece 14 yıl kalıyor. 17. yüzyıl başlarında İstanbul'un birçok tepesi padişah ismi taşıyan cami ve külliyelerle doluydu. Bunun yanı sıra Sultan Ahmet'in Allah'a bir teşekkür sunmak ve Osmanlı'nın gücünü yeniden topladığını göstermek için daha önce benzeri görülmemiş güzellikte bir mabet yükseltmek gibi bir isteği vardı. Bu isteğinden sonra Sultan 1. Ahmet, 40 yıllık bir aradan sonra inşa edilen ilk imparatorluk camisi olan Sultanahmet Camii'ni yaptırdı. Ayrıca bu caminin Bizans eserlerinin gözdesi olan Ayasofya'nın tam karşısına yapılmış olması, aslında Osmanlı mimarisinin karşılaştırmalı olarak ulaştığı noktayı gözler önüne serer. Sultanahmet bu eseriyle adeta Bizans'a ve diğer düşman ülkelere bir gözdağı verecekti. 1609 yılında inşaatın ilk adımı Sultanahmet'in temel kazısına ilk kazmayı vurmasıyla atılmış oldu. Caminin yer aldığı bu alan, daha önce Bizans İmparatorluğu döneminde Ayasofya'nın bahçesi olarak kullanılıyordu. Ancak Sultan 1. Ahmet buraya muhteşem bir cami inşa etmek istemiş ve dünyanın dört bir yanından getirilen ustalar ve mimarlarla çalışarak bu hayalini gerçekleştirmişti. Caminin mimarı, Sinan'ın vefatından sonra baş mimarlığa getirilen Mehmet Ağa'ydı. Mimar Mehmet Ağa, Sinan'ın okulundan yetişmiş mimarlardandı. Sedefkar olarak da bilinen mimar, sedef işlemeciliğinde ciddi bir başarı sahibiydi. Temel kazma çalışmaları yaklaşık 1000 işçiyle 30 günden fazla sürmüştü. Caminin yapımı ise tam 7 yıl, 5 ay, 6 gün sürmüş ve 1616 yılında ibadete açılmıştı. Rivayete göre temel kazılmaya başlandığında Sultan Ahmet eteğiyle toprak taşıyarak "Ya Rab, Ahmet kulunun hizmetidir, kabul eyle" şeklinde dua etmişti. Evliya Çelebi bu konu hakkında şu ifadeleri kullanmıştır. Cümle üstad mimar ve mühendisler toplanıp Üsküdarlı Mahmud Efendi'nin ve üstadımız Evliya Efendi'nin dualarıyla esasının kazılmasına başladı. Evvela Sultan Ahmet Han eteğine toprak doldurup amelelerle birlikte temelden toprak taşıdı. İnşa edilirken kullanılan malzemeler caminin dayanıklılığını ve estetik değerini arttırmak için özenle seçilmiştir. Ana yapıda beyaz mermer ve kırmızı tuğla kullanılmıştır. Caminin dış cephesi Osmanlı dönemi mimarisinin karakteristik özelliklerini yansıtan çinilerle süslenmiştir. Bu çiniler caminin muazzam bir görünüm kazanmasını sağlamıştır. Sultanahmet Camii'nin rekabetçi özelliklerinden birisi iç mekanın büyüklüğüdür. Cami 64x72 metrelik bir alanı kaplar ve 10.000 kişiyi ağırlayacak bir kapasiteye sahiptir. Dışarıdan görüldüğünde devasa kubbesi ve minareleriyle etkileyici bir silüet oluşturur. İçeride ise muhteşem süslemeler, mozaik ve çinilerle süslenmiş duvarlar ve sütunlar göze çarpar. Sultanahmet 23,5 metre çapında ve 43 metre kubbe yüksekliğiyle Ayasofya'dan daha büyük olmayı başaramadı. Kubbesi Ayasofya'ya en yakın olan Mimar Sinan'ın eseri olan Edirne'deki Selimiye'nin ve İstanbul'daki Süleymaniye'nin gerisinde kalmıştır. Caminin üç tarafı balkonlarla çevrilir. Ana giriş kapısının karşısında mihrap,
Ve mihrabın yanında oyma işçiliğinin en güzel örneklerinden olan mermer minber bulunmaktadır. Caminin kubbesi Osmanlı camilerin arasında en görkemli kubbelerden birisidir. Sultanahmet Camii'nin mimarisi sadece Osmanlı izlerini barındırmaz. Caminin içerisine yerleştirilen 260 adet pencere sayesinde içeride çok ferah bir hava olması sağlanmıştır. Pencerelerin yerleştirme şeklinden dolayı ana kubbe sanki havada asılıymış gibi durur. Benzerlerinin aksine bu cami oldukça aydınlıktır. Sultanahmet Camisi'nin iç yapısında kullanılan 12 farklı cinsteki mermer ile özel bir akustik yapı oluşturulmuştur. İç alanda bir kişinin konuşmasıyla çıkan yankının tüm alana bozulmadan yansıması için özel olarak çalışılmıştır. Mimar Mehmet Han'ın musiki bilgisi Sultanahmet Camii'nin akustik yapısının geliştirilmesine büyük katkı sağlamıştır. Bir rivayete göre dönemin padişahı 1. Ahmet, caminin mimarı Sedefkar Mehmet Ağa'ya minarelerin altından yapılmasını emretmiştir. Fakat altından yapılacak minarenin devlet bütçesini aşacağını bilen Mehmet Ağa, bu emri güya yanlış işiterek altın sözcüğünden altı anlayarak camiyi 6 minareli inşa ettirmiştir. 6 minare ile inşa edilen ilk cami olma özelliği taşıyan bu eşsiz yapının kubbesi de Osmanlı camilerinde bulunanlar arasında en ihtişamlı olanıdır. Sultanahmet Camii'nde esas alınan anlayışlar boyutta büyüklük, heybet ve ihtişamdır. Bu şekilde Osmanlı'nın en önemli mabetlerinden birisi olmuştur. İhtişamıyla herkesi büyüleyen cami, hayranlık topladığı kadar aynı zamanda tepki de toplamıştır. Çünkü o dönemde 6 minaresi olan tek mabet Kabe'dir. Mimarı huzuruna çağıran padişah, camideki ve Kabe'deki minarelerin kaç adet olduğunu sorar. Sultanahmet Camii'nin ve Kabe'nin eşit sayıda minareye sahip olduğu cevabını alan padişah, bunun üzerine söz konusu durumun kutsal mekana saygısızlık olduğunu düşünerek, emir verip Kabe'ye 7. minareyi diktirmiştir. Tarihi Yarımada'da bulunan Sultanahmet Camii, Mimar Sinan sonrası klasik mimarinin en büyük ve son eseri olarak bilinmektedir. Aynı zamanda bu cami, İstanbul'un da simgelerinden birisi haline gelmiştir. Cami külliyesiyle birlikte İstanbul'daki en büyük yapı komplekslerinden birisidir. Bu külliye, bir cami, medreseler, hünkâr kasrı, arasta, dükkanlar, hamam, çeşme, sebiller, türbe, darüşşifa, sıbyan mektebi, imarethane ve kiralık odalardan oluşmaktadır. Bu yapıların bir kısmı ise maalesef günümüzde mevcut değildir. Caminin içine adım attığınızda kendinizi büyüleyici bir atmosferin içinde bulursunuz. İç mekan büyük bir titizlikle tasarlanmış ve süslenmiştir. İslam sanatının en zarif örneklerini barındıran Sultanahmet Camii, mükemmel bir denge ve estetik anlayışıyla inşa edilmiştir. Sultanahmet Camii'nin en ünlü özelliklerinden bir diğeri de iç mekanındaki muhteşem çini işçiliğidir. Duvarların ve sütunlarının çeşitli renklerdeki çinilerle kaplanması, İznik ve Kütahya gibi ünlü seramik merkezlerinde üretilen el işi çinilerin örneklerini sergilemektedir. Bu çinilerde genellikle bitkisel motifler, geometrik desenler ve yazılar kullanılmıştır. Burası adeta bir çini galerisi gibi. Çünkü içeride 50 farklı lale deseninden üretilmiş 20.000'i aşkın İznik çinisi var. Tüm duvarlarda mavi, yeşil, firuze ve kırmızı renkli, ağırlıklı olarak bitki motifleriyle yapılmış çini panolar bulunmaktadır. Pencerelerden yayılan ışıkla bu çinilerin renkleri daha da ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda cami içerisinde 200 tane renkli cam ve hat yazıları da yer almaktadır. Ana ibadet alanının her iki yanında sütunlarla desteklenen galeriler bulunur. Bu galeriler camiye gelen cemaatin yerleşmesi için kullanılır ve aynı zamanda süslemeleriyle göz kamaştırır. Sütunlar beyaz mermerden yapılmış olup zarif desenlerle bezenmiştir. Bu detaylar Sultanahmet Camii'nin iç yapısının incelikli işçiliğini ve Osmanlı mimarisinin büyüleyici estetiğini yansıtır. Caminin içinde ibadet alanının zeminini kaplayan büyük halılar ve duvarları süsleyen çiniler gibi çeşitli süslemeler bulunur. Halılar caminin iç mekanını sıcak ve rahat bir atmosfere dönüştürürken,
Çinilerse sanatsal bir şölen sunar. Desenler, çiçekler, geometrik şekiller ve hat sanatının en güzel örnekleriyle caminin içinde eşsiz bir görsel zenginlik oluşturur. İç mekanın en dikkat çekici özelliklerinden bir diğeri ise geniş ve yüksek bir kubbeyle örtülü ana ibadet alanıdır. Bu kubbe, caminin merkezinde yükselmiş ve üzerindeki mavi çinilerle süslenmiştir. Bu çiniler, gökyüzünü andıran bir atmosfer oluşturur ve ziyaretçilere derin bir huzur hissi verir. Bundan dolayı turistler Sultanahmet Camii için Blue Mosque yani Mavi Cami demektedirler. Çünkü Batı dünyası Sultanahmet Camii'ni bu şekilde adlandırmaktadır. Bunun nedeni de işte bu bahsettiğimiz çinilerin oluşturduğu mavi tonlarındaki ferahlatıcı iç mekan görünümüdür. Sultanahmet Camii'nin içerisindeki mihrap ve minberde caminin en önemli yerlerindendir. Mihrap, caminin kıble yönünü gösteren ve çeşitli geometrik desenlerle süslenmiş bir niş olarak tasarlanmıştır. Minber ise camide vaazların verildiği yükseltilmiş bir platform ve oymalı süslemelerle bezelidir. Mihrap, ince işçilikle oyulmuş ve yontulmuş mermerden yapılmıştır. Zümrüt, gül ve yaldızlarla süslenmiş ve 100 adet Kur'an işlenmiş duvardaki büyük tabletlerde ise halifelerin isimleri ve Kur'an'dan parçalar yazılıdır. Caminin önünde ve iki yanında geniş bir dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avluya 3 cephede olmak üzere toplam 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu 26 adet granit, mermer, porfür sütuna oturtulmuş 30 kubbe ile çevrilmiştir. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşe bentleri yine kabartma lale ve karanfil motifleriyle bezelidir. İç avluya biri cepheden ve ikisi yandan olmak üzere her biri merdivenli 3 kapıdan girilmektedir. Bu kapılar ve dış avlunun cümle kapısı o zamana kadar benzeri görülmemiş bronz kapılardır. 1985 yılında UNESCO tarafından korumaya alınmıştır. Cami girişinde yer alan demir kordon, padişahın camiye girdiği esnada atı üzerinde eğilerek camiye girmek zorunda kalması içindir. Bunun sebebi, Allah'ın evine giren padişah da olsan eğilerek girmelisin mesajını esas kılmaktır. Sultanahmet Camii, tarih boyunca çeşitli doğal afetler ve zamanın etkileriyle karşı karşıya kaldı. Bu nedenle zaman zaman restorasyon süreçlerine tabi tutuldu. En önemli restorasyon çalışmaları 19. ve 20. yüzyıllarda gerçekleştirildi. 1866 yılında meydana gelen bir depremde caminin minareleri hasar gördü ve ardından birçok onarım çalışması yapıldı. Daha sonra 20. yüzyılın başlarında camiye yönelik daha kapsamlı bir restorasyon gerçekleştirildi. Bu restorasyon çalışmaları caminin orijinal yapısını korumak ve hasar görmüş bölgeleri onarmak amacıyla yapıldı. Daha yakın bir tarihte 1985 yılında Sultanahmet Camii'nde büyük bir restorasyon projesi başlatıldı. Bu projede caminin zarar görmüş bölümleri onarıldı ve tarihi dokusunu korumak için büyük bir özen gösterildi. Restorasyon sürecinde caminin iç ve dış yüzeylerindeki çiniler ve süslemeler titizlikle temizlendi ve restore edildi. Ayrıca caminin taşıyıcı sistemleri güçlendirildi ve çevre düzenlemeleri yapıldı. Son restorasyonsa 5 yıl önce başlamış olup geçtiğimiz Nisan ayında son bulmuş ve böylelikle cami şu anki görünüme kavuşmuştur. Hünkâr Kasrı. Bu alanda padişahlar namaz öncesinde veya sonrasında ziyaretçilerini ağırlıyordu. Onlarla sohbet ediyor ve dertlerini dinliyordu. Birçok tadilattan geçen bu kısım günümüze kadar zarar görmeden gelmiştir. Sultanahmet Camii'ndeki Hünkâr Kasrı'nı 2 odadan oluşur. Her 2 odada da benzer mimari öğeler, ocak, niş, pencereler bulunmaktadır. İyi görüş açısı sağlamak amacıyla Boğaz ve Marmara'ya dik olarak yerleştirilmiştir. Hünkâr mahfilinde 7 kandilli gümüş fener, fıstıki gümüş top, nakışlı deve kuşu yumurtası, kırmızı billur bardak, fahfuri, surahi, fil dişi ayna, altın yaldızlı, sedefkari ibrik gibi 90'a aşkın değerli eşya bulunmaktadır. Darüşşifa,
bugünkü adıyla hastanedir. 17. yüzyılda ilk Darüşşifa Sultanahmet Camii'nde yapılmıştır. 26 odadan oluşmaktadır. Sıbyan Mektebi caminin dış avlu duvarının köşesine 1619 yılında inşa edilmiştir. Mektebin alt katında bir çeşme ve dükkanlar bulunur. Üst katında ise kare planlı bir dershane bölümü bulunmaktadır. Cuma günleri Ramazan aylarında ve her namaz öncesinde caminin hocası, ana dilimizde konuşmasını bitirdikten sonra ek olarak İngilizce olarak turistlere İslam'ın güzelliklerini anlatıyor. Yine birçok yabancı turist bu cami ve hutbeler vesilesiyle İslam dinine girip Müslüman olmuştur. Sultanahmet Camii'nde her Ramazan ayında en az 4 kere Kur'an sesli bir şekilde okunarak hatim edilmektedir. 30 Kasım 2006 günü 16. Papa Benedik Türkiye ziyareti sırasında Sultanahmet Camii'ni ziyaret etmiş olup, bu bir papanın ikinci defa bir camiyi ziyaret edişi olarak tarihe geçmiştir. Sultanahmet Camii'nin konumu, İstanbul'un tarihi ve turistik bölgelerinden Sultanahmet'in tam merkezinde bulunmasından dolayı oldukça avantajlı. Bu nedenle İstanbul'u ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için vazgeçilmez bir durak haline gelmiştir. Sultanahmet Camii her yıl binlerce turisti ağırlayan bir yer olduğundan İstanbul'daki ulaşım seçenekleriyle kolayca erişilebilir. Şehrin her noktasından Sultanahmet'e tramvayla ulaşmak mümkündür. Ayrıca caminin yakınında bulunan park yerleri ziyaretçilere araçlarıyla gelme imkanı sağlamaktadır. Eğer siz de bir gün İstanbul'a yolunuz düşerse, maneviyatı yüksek olan bu muazzam camiyi ziyaret etmeyi ve içerisinde bir vakit namaz kılmayı unutmamanızı tavsiye ederiz. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.